Yer Kamboçya, yıl 1970'ler. Takvim adeta sıfırlandı. Eli kalem tutan, okuma yazma bilen herkes ağır işkencelerden geçirildi. Pek çok kişi gözlük saat kullandığı ya da yabancı dil bildiği gerekçesiyle öldürüldü. Şehirler boşaltıldı, herkes köylere sürüldü. Kırsal kesimlerde kolektif çiftlikler kuruldu. Ütopik bir tarım ülkesi kurma çabalarına girişildi. Para kullanımdan kaldırıldı. Dine ve özel mülkiyete savaş açıldı. Sosyalizm ve komünizm adı altında akıl almaz işkencelerle milyonlarca insan katledildi. Kendi halkı üzerinde yaptığı akıl almaz toplumsal deneylerle adını tarihe kanla yazdıran lider Pol Pot. Yaklaşık 100 yıl boyunca Fransız sömürgesi altında kalan Kamboçya, 1953 yılına gelindiğinde bağımsızlığını kazandı. Kralları Sihanouk yönetiminde yeni bir döneme giren Kamboçya, 15 huzurlu senenin ardından 1960'ların sonunda bölgedeki Amerika-Vietnam Savaşı'ndan etkilenmeye başladı. Vietnam'da bombalayacak yer bırakmayan Amerika, Vietnam karşısında kaybettikçe Kamboçya topraklarını da bombaladı. Vietnam'a destek veren gerillaların desteğini kırmak için yapılan bu bombalamalar Kamboçya'da yaşamı alt üst etti. Aslında tüm bu yaşananlar ülkede yaşanacak daha kötü günlerin başlangıcıydı. Tarihin en büyük katliamlarından birini gerçekleştirerek ülkesini tam 200 yıl geriye götürecek olan Pol Pot, yaşanan bu kaos ortamından yararlanarak tarih sahnesine çıktı. Pol Pot 1928 yılında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Kamboçya'da dünyaya geldi. 1949 yılında Demokrat Parti'ye hizmetlerinden dolayı Fransa'da burs kazanmıştı. Fransa'da üniversite okuduğu yıllarda komünizme ilgi duymaya başladı. Başkent Paris'te tüm zamanını politikayı, komünizmi ve Marksizmi öğrenmeye adamıştı. Tito devrindeki Yugoslavya'da komünist gençlik kamplarında eğitim gördü. Üniversite yıllarında kafayı komünizm ile bozan Pol Pot eğitimini yarıda bırakarak 1953 yılında Kamboçya'ya geri döndü. Ülkesine döndüğünde bir taraftan öğretmenlik yaparken diğer taraftan da Kamboçya Komünist Partisi'ne katıldı. Kısa sürede yükselerek partinin başına geçti ve siyaset sahnesinde gözükmeye başladı. Partinin başına geçtikten sonra arkadaşlarıyla birlikte Vietnam sınırından Çin'e geçtiler. Burada Çin'in kurucusu olan Mao Zedong'un gerçekleştirdiği kültür devriminden ve kırsala dayalı toplum ütopyalarından fazlasıyla etkilenen Pol Pot, radikal bir zihniyetle ülkesine döndü. Bunun üzerine düşüncelerini hayata geçirmek için 1960'lı yıllarda Komünist Parti'nin silahlı kolu olan Kızıl Khmerleri kurarak başına geçti. İktidarı boyunca tıpkı Naziler gibi neredeyse bütün kanlı işlerini bu teşkilat gerçekleştirdi. Ormanda kurduğu karargahta örgüt mensuplarıyla birlikte yaklaşık 10 yıl boyunca yönetime el koymak için güç kazanıp fırsat kolladı. Pol Pot'un ülkedeki gücünün artmasına yol açan gelişme ise 1970 yılında Kamboçya'da yaşanan Amerika destekli askeri darbe oldu. Amerikan bombaları altındaki ülkede Kızıl Khmerler ABD destekli yeni yönetimi tanımadılar ve onunla mücadele ettiler. Halkın desteğini de arkalarına alarak 1970'in başlarında fakirlik ve açlıkla boğuşan, imkanları oldukça sınırlı olan yaklaşık 5000 kişilik Pol Potçular 5 yıl içinde 70 binlik bir askeri güce ulaştı. Kızıl Khmerler ile askeri yönetim arasında yaşanan bu iç savaş 1975 yılında Kızıl Khmerlerin lehine sonuçlandı. Kazandıkları bu savaşın ardından Demokratik Kamboçya adıyla yeni bir rejim kurdular. Yeni rejimin başbakanı ülkenin tüm idaresini elinde bulunduracak olan Pol Pot'tu. Kamboçya tarihinin en karanlık yılları ise bundan sonra başlayacaktı. Pol Pot'un Kamboçya'sında herkes zenginliği paylaşacaktı. Ona göre gerçek ekonomik ve siyasi bağımsızlık kazanabilmek için Kamboçya dış dünyadan izole edilmeli ve kendi kendine yeterli bir tarım ülkesi olmalıydı. Ülkesinin dışa bağımlılığını bitirmek için içe dönük bir ekonomik plan tasarladı. Pol Pot
teknoloji, para ve dine karşıydı. Çünkü ona göre bunlar modern toplumun yozlaşmasına neden oluyordu. Ancak bunların yok edilmesiyle yeni bir toplum yaratılabilirdi. Böylesi çarpık bir anlayışa sahip olan Pol Pot, idareyi ele aldıktan sonra daha önce komünist çizgide görünen diğer liderlerden çok daha farklı politikalar uygulamaya başladı. Onun komünizmi çok radikal ve hastalıklıydı. Taş devri komünizmi deniyordu fikirlerine. Başkent Phnom Penh şehrine tanklarla girdikleri gün herkesin yüzü gülüyordu. Halk Kızıl Khmerleri alkışlarla ve kutlamalarla karşıladı. Artık savaş bitmişti ve uzun zamandır bekledikleri huzur dolu hayata biraz olsun kavuşacaklarını düşündüler. Ancak asla sanıldığı gibi olmayacaktı. Yeni bir ülke, yeni bir halk yaratmak amacıyla faaliyete geçen Pol Pot, şehirleri boşaltarak insanları köylere göçe zorladı. Şehir yaşamını tümüyle reddetti ve ülkede yaşlı, genç, çocuk, kadın erkek ayrımı yapmaksızın yüz binlerce insanı pirinç tarlalarına sürdü. Pol Pot'a göre çiftçi olmayan herkes modern toplumun yozlaşmış insanlarıydı. Çiftçilerin güçlenmesiyle Kamboçya'nın zenginleşeceğine inanıyordu ve bunun için kapitalizme dair tüm unsurların yok edilmesi gerekiyordu. Böylece ne Kamboçya'da ne de Kamboçyalıların hafızalarında kapitalizme dair hiçbir şey kalmayacaktı. Merkez Bankası ve tüm bankalar kapatıldı. Para yürürlükten kaldırıldı ve özel mülkiyete savaş açıldı. Çünkü yeni kurulan düzende paraya ihtiyaç yoktu. Dış dünya ile bağlantıyı kesen Pol Pot, parası ve eğitimi olan herkese düşmandı. Devlet kurumlarında çalışan asker, doktor, bilim adamı, din adamı, gazeteci, yazar, kısacası eli kalem tutan, okuma yazması olan herkes ağır işkencelerden geçirildi ve katledildi. Gözü o kadar dönmüş bir liderdi ki kafayı kapitalizm ile bozmuştu. Şehirde yaşayan herkesi pirinç tarlalarında çalışmaya zorlamasının ardından ülkedeki bütün okullar kapatıldı. Eğitim sistemine kafayı takmıştı adeta. Çünkü okullarda ona göre kapitalist eğitim sistemi uygulanıyordu. Bu yüzden öğretmenleri toplayıp kurşundan geçirdi. Kapattığı okulların bazıları infaz kamplarına, bazıları ise ailelerinden kopartılan çocukların beynini yıkamak için eğitim kamplarına dönüştürüldü. Komünist idareye karşı itiraz eden muhalifleri de kurduğu bu infaz kamplarında en ağır şekillerde cezalandırdı. En meşhur işkence yöntemi ise vücudun arkasına derin bir yara açmak ve o yaraya tuz basmaktı. Rejime karşı duran 12.000 insan buna benzer yöntemlerle öldürülmüştü ve bu katliamlar sırf kurşun israfı olmasın diye kesici aletlerle yapılmıştı. Pol Pot öldürdüğü kişilerin bebeklerine dahi el uzattı. Onları öldürme sebebi ileride intikam almak için ayaklanmamaları içindi. Bu kadar vahşiliğe bir vahşilik daha eklenmişti. Yine kurşun israfı olmasın diye bebeklerin kafalarını ağaçlara ve mermerlere vurup parçalatarak öldürtmüştü. Sadece öğretmenler değil, gözlük ve saatiniz varsa da başınız dertteydi. Pol Pot'a göre gözlük ve saat takanlar kapitalist sistemin köleleriydi. Bu kişiler diğer insanlara kapitalizmi aşılıyordu ve onları entelektüel göründükleri düşüncesiyle öldürdü. Ona göre emeğe değer vermiyordu onlar. Sadece insanları sömürüyorlardı. Öldürülmeleri ise gerekliydi. Burjuva medeniyetini yok etme iddiasındaki Pol Pot rejimi pek çok kişiyi gözlük kullandığı ya da yabancı dil bildiği gerekçesiyle katletti. Pol Pot ülkede yeni bir siyasi ve sosyal düzen kurmayı amaçlıyordu. Ona göre aslında insanlar doğuştan eşit ve iyilerdi. Onları bozan ise yozlaşmış bir toplumda yaşamaktı. Eğitimli ve entelektüel kesimin alt sınıf, köylü halkın ise üst sınıf olduğuna kanaat getirdi. Fakat ironik bir şekilde kendisi ve önderliğindeki Kızıl Khmerlerin yönetim kadrosundaki herkes yurt dışında uzun süre eğitim görmüşler ve entelektüel faaliyetlerde bulunmuşlardı. Bu dönemde yüz binlerce ev, binlerce okul, hastane, fabrika, hatta Budist, Hristiyan, Müslüman ibadethaneleri yerle bir edildi. Eskiye dair her şeyi imha eden Pol Pot, Kamboçya'da hayata dair her şeyi sıfırdan başlatmayı planlıyordu.
Yine bu dönemde ülkeye milyonlarca mayın döşendi. Pol Pot'un belirlediği bölgelerin dışına ayak basanlar mayınların gazabına uğrayarak ya sakat kaldı ya öldü. Günümüzde ülke topraklarına gömülü 4 ila 6 milyon arası mayın olduğu tahmin ediliyor. Toplumun geleneksel değerlerini tahrip eden Pol Pot rejimi aile kavramını ortadan kaldırmaya çalıştı. Rejim ihtiyaç duyduğu asker kaynağını ailelerden koparıp aldıkları çocuklarla sağlıyordu. 12 yaşlarındaki eli silahlı çocuklar beyinleri yıkanmış bir ölüm makineleri haline getirildi. Anne ve baba rejimdi. O yüzden sadece rejime itaat edilmeliydi. Kamboçya'da tarihin daha önce tanık olmadığı, aklın sınırlarını zorlayan, kendi halkına karşı böyle bir katliam gerçekleştiren Pol Pot rejiminin sonunu 1978'de Vietnam'la yaptıkları savaş getirdi. Yalnızca gerilla gücüne sahip olan Kızıl Khmerler 100.000 Vietnam askeri karşısında kısa sürede mağlup oldu ve Pol Pot rejimi nihayet yıkılmıştı. Geride sadece milyonlarca ceset, yok olan hayatlar ve masum insanların kanına bulanmış bir ülke kalmıştı. 1997 Temmuz'unda yandaşlarınca ömür boyu ev hapsine mahkum edilen Pol Pot, 14 Nisan 1998'de kalp krizi sonucu öldü. Ayrıca ölümünden birkaç ay önce kendisiyle yapılan bir röportajda milyonlarca insanın öldürülmesiyle alakalı vicdanen rahat olduğunu söyledi. Pol Pot'un külleri şimdilerde $2 karşılığında ziyaret ediliyor. 1976 ve 1979 yılları arasında süren bu yönetim çok ağır sonuçlar doğurmuştu. Koca ülkede sadece Kızıl Khmer askerleri ve pirinç tarlalarında köle gibi çalıştırılan insanlar kalmıştı. Bu yıkım dalgası tarihe 0 yılı olarak geçti. Pol Pot Kamboçya'yı adeta Orta Çağ'a geri döndürmüştü. Milyonlarca insanın zorla köylere yerleştirilerek pirinç tarlalarına çalışmaya zorlandığı, rejim karşıtlarının aileleriyle birlikte katledildiği, yoksulluk nedeniyle açlık ve salgın hastalıkların baş gösterdiği 3 yıl 8 aylık dönemde Kamboçya kaynaklarına göre 7 milyonluk Kamboçya nüfusunun 1/4 katledildi. Öldürülen milyonlarca insan ölüm tarlaları denen yerlere gömülmüştü. Şimdilerde ise o tarlaların yerinde bu katliamları anlatan müzeler bulunmakta. Bu dönemden sağ çıkan insanların en büyük üzüntüsü Kızıl Khmer liderlerinden Pol Pot'un insanlığa dair işlediği suçların hesabının sorulmamış olmasıydı. Milyonlarca insanı katleden, ülkeyi 200 yıl geriye götüren, kütüphaneleri yakan, kısacası ülkenin geçmişini tamamen yok eden Pol Pot'un sadece ev hapsine çarptırılması bu dönemi yaşayan insanların acılarını dindirmekten oldukça uzaktı. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.